Blackpink ile ilgili konuşmamız gereken şeyler var. Jennie yıllar sonra eski sevgilisi Kai ile yeniden bir araya gelecek. Rosé'nin Grammy açıklaması BTS fanlarını bayağı kızdırdı. Lisa ve Frederick yan yana görüntülendi. Konser sırasında hayranlar alanı erkenden terk etti ve daha birçok şey yaşandı. Gelin son zamanlarda Blackpink üyeleri neler yaşıyor size anlatayım. Videoya başlamadan önce kanalıma abone olmayı unutmazsanız da çok sevinirim. Teşekkürler. Şimdi son zamanların en çok konuşulan haberleriyle başlayalım. Rosé'nin Bruno Mars ile seslendirdiği Apathy şarkısı en iyi K-pop ikili grup performansı kategorisinde Grammy'ye aday gösterildi. Fakat asıl konu aslında Rosé'nin Grammy'de adaylık aldığında bazı büyük hesapların Rosé'yi bu kategoride aday gösterilen ilk Koreli solo sanatçı olarak paylaşmasıyla başladı. Birçok kullanıcı bu ifadenin eksik ve yanıltıcı olduğunu söyleyerek 1993 yılında Jo Sumi'nin en iyi opera kaydı dalında Grammy'ye aday gösterildiğini ve ödül kazandığını hatırlattı. Bu noktada insanlar ikiye bölündü. Bir kesim Jo Sumi'nin Grammy ödülü kazanmış olmasına rağmen bir topluluğun parçası olarak değerlendirildiğini, dolayısıyla Rosé'nin aday gösterilen ilk Koreli solo sanatçı unvanının teknik olarak geçerli olduğunu savundu. Diğer kesim ise Jo Sumi'nin Koreli bir solo sanatçı olarak zaten bu rekoru yıllar önce kırdığını öne sürdü. İnsanlar sosyal medyada bunun kavgasını yaparken Rosé'nin Grammy adaylığı ile ilgili yaptığı bir röportaj tartışmayı daha da alevlendirdi. Rosé röportajında kısaca şunları söyledi. İlk Koreli K-pop sanatçısı. Bu benim için çok şey ifade ediyor. Çünkü televizyonda bana benzeyen birini hiç görmediğimi düşünüyorum. Milyon yıl geçse bile bunun Grammy'ye aday gösterileceğini hiç düşünmezdim. En önemlisi Grammy'ye aday gösterilen şarkının kültürümden çok şey içerdiğini hissediyorum. Rosé'nin bu sözleri internette bayağı eleştirildi. Çünkü bazı kullanıcılar Rosé'nin sözlerinin BTS'i ve daha önce Grammy sahnesinde yer alan Koreli sanatçıları görmezden geldiğini iddia etti. Özellikle televizyonda bana benzeyen birini hiç görmedim ifadesi BTS'in yıllar önce Grammy'de sahne almasına bir hakaret olarak göründü. Ödül törenlerinden bahsetmişken biraz da Melon müzik ödüllerinden bahsedelim çünkü bu yıl bayağı olay olacak, şimdiden hazırlanın. Öncelikle 19 Kasım'da Jennie Melon müzik ödüllerine aday gösterildi ve hayranları bayağı heyecanlandı. Çünkü Jennie neredeyse 7 yıl aradan sonra ilk kez bir Kore ödül törenine katılıyor. Fakat bu ödül töreniyle ilgili size söylemem gereken bir detay var. O gün ödül törenine EXO da katılacak ve böylece Jennie ve Kai aynı ortamda bulunmuş olacak. Hiç sanmıyorum ama belki bilmeyenleriniz vardır. Jennie ve Kai 2019'da sevgililerdi ve bu ilişkiyi kamuoyuna falan açıklamışlardı ama kısa süre sonra da ayrılmışlardı. Bu ilişkiden yıllar sonra beraber aynı törende bulunacaklar. Yani bu ödül törenini gerçekten heyecanla bekliyorum. Son zamanlarda benim en şaşırdığım haberlerden biri de Akmu'nun YG Entertainment'tan ayrılmış olmasıydı. Çünkü YG'nin geçmişteki sanatçı kadrosuna bakıyorum, bir de şimdiki sanatçı kadrosuna bakıyorum. Yani arada dağlar var resmen. Sosyal medyada paylaşılan bazı yorumlar YG Entertainment'ın bu noktaya gelmesini sanatçılara yönelik kötü muamele ve yetersiz tanıtım politikalarına bağladı. Bazı kullanıcılar şirketin sanatçılarını doğru şekilde yönetebilmiş olsaydı şu anda sektörün en güçlü K-pop şirketlerinden biri olabileceğini savundu ki bence de kesinlikle öyle olurdu. Şimdi YG'nin dedikodusunu yaptıysak biraz da Deadline Dünya Turu'ndan konuşalım. Bildiğiniz gibi Deadline Turu'nun bitmesine sadece birkaç konser kaldı. Son zamanlarda kızlar Filipin'deydiler ve Rosé bu konser sırasında bayağı hastaydı. Hatta solo performansı sırasında Number One Girl şarkısını seslendirirken notayı kaçırdı ve şarkıyı durdurarak seyircilerden özür diledi ve şarkıya yeniden başladı. Ki bu hareketi bayağı takdir topladı. Ayrıca Jennie Filipinler konserindeki performansıyla da bayağı övgü aldı. Kızı tüm turne boyunca hep linçlediler, hep tembel dediler ama biraz da olumlu yorumlardan konuşalım değil mi? Katılan birçok kişi özellikle Jennie'nin solo performanslarına bayıldıklarını yazmışlardı. Size solo performanstan birkaç videoda koyuyorum buraya. Fakat Singapur konserinin özellikle ilk günüyle ilgili bayağı olumsuz yorumlar vardı. Bu sefer kızlara yönelik değil de seyircilere yönelikti bu olumsuz yorumlar. Konsere katılan kişiler seyircilerin çok coşkusuz olduğunu ve kızların bu yüzden modlarının düştüğünü yazmışlardı. Hatta konserin sonuna doğru insanların alanı erkenden terk ettikleri videolarda internette paylaşıldı. Ama bence bu alanı erken terk etmek konser bitiminde hani böyle bir kalabalık olmasın diye yapılmıştı. Hani ben kötü bir niyet olduğunu düşünmüyorum. Ama bir konser olur da Lisa'nın kıyafeti eleştirilmez mi? Tabii ki bu konserde de Lisa'nın kıyafeti bayağı gündem oldu. İnsanlara göre bu kıyafet bayağı cesurdu. Şimdi ben takipçilerimin yorumlarını merak ediyorum. Sizce bu elbise güzel mi, değil mi? Lütfen videoyu durdurup fikirlerinizi yazın. Konserlerden konuştuysak biraz da etkinliklerden konuşalım. Çünkü kızlar bu ay birçok sanatçı ile etkileşim içerisindeydi. Lisa 3 Aralık'ta Kore'de düzenlenen Louis Vuitton etkinliğine katıldı. Açıkçası ben burada Lisa'nın tarzına
bayıldım. Gerçekten harika görünüyordu. Ama bence bu etkinliğin en harika anı Lisa, Felix ve J-Hope'un yan yana yer almasıydı. Bu üçlünün yan yana gülüp eğlenmesi, dans etmesi falan gerçekten çok doğal ve samimi görünüyordu. Açıkçası izlerken düşündüm. Bu üç ayrı grubun da fanları sürekli savaş halinde ama idoller yan yana gelince gülüp eğleniyorlar. Yani bazen hayatta çok basit şeyleri çok büyük stres ve kavga haline getirebiliyoruz. Baksanıza insanlar ne kadar güzel eğleniyorlar ve mutlular. Yani bu fan savaşları, bir idolün başarısını küçük görmek veya sürekli bir idolü savunma fikrini ben çok doğru bulmuyorum açıkçası. Eğer seviyorsanız dinleyip destek olabilirsiniz ama diğer fanlarla kavga etmek, bilmiyorum, çok anlamadım bir şey benim. Neyse, şimdi bana peki bu üçlüden daha harika bir şey var mıdır diye soracak olursanız evet vardır. O da bu ikilidir benim için. Lisa ve Gongyu etkileşimi gerçekten hiç beklemediğim bir anda geldi ve aşırı güzel görünüyorlar. Bir de Cartier partisi vardı. Tabii ki onu da es geçmeyelim. Çünkü ona da güzeller güzeli Jisoo katıldı ve Hyunjin ile inanılmaz komik bir videoları var. Şimdi video bu. Jisoo elinde bir içecek tutuyor ve dönüp Hyunjin'e bakarak gülüşünü engellemeye çalışıyor. İnsanlar bu videoyu şöyle yorumlamış. Jisoo elindeki kırmızı içeceği sevmiyor ve içecekten kurtulmak için Hyunjin'e yalvarır şekilde bakarak bundan nefret ettim diyor. Videoyu bir de bu şekilde izlerseniz gerçekten aşırı komik bir video. Jisoo'nun gözlerinde resmen çaresizlik var. Jisoo demişken arkadaşlar, birçoğunuz çok uzun zamandır Jisoo'nun albümünü soruyor bana ama nihayet Jisoo geçtiğimiz günlerde bu konu hakkında açıklama yaptı. Aylardır, hatta yıllardır Blackpink'in yeni albümünü bekliyoruz. Önce 2025'in ortasında yayınlanacak dendi. Sonra Aralık'ta dendi. En son maalesef bu albümün 2026'da yayınlanacağını öğrendik. Jisoo da geçtiğimiz günlerde bu konuyla ilgili açıklama yaptı. Blackpink'in yeni albümünün kendi solo albümüyle birlikte 2026'nın başlarında yayınlanacağını söyledi. Fakat kızların albüm tarihinin 2026'ya ertelenmesi bayağı tepki aldı. Çünkü askerlik görevlerini tamamlayan BTS üyelerinin de 2026'da albüm çıkaracağı biliniyor. Bu yüzden insanlar bu tarihlerin çakışmasına tepki gösterdi. Hatta şöyle yorumlar vardı. Neredeyse bir yıldır o tekliği yayınlamıyorlar ve BTS ile aynı zamanda albüm çıkarmayı planlamak için bu kadar zaman bekliyorlar. Üstelik turdalar. BTS ara verdi ve Blackpink de öyle yaptı. BTS solo albümler yayınladı ve Blackpink de öyle yaptı. BTS 2026'da geri dönüyor ve Blackpink de öyle yaptı. Çılgın tesadüf. Yani dediğim gibi insanlar Blackpink ve BTS'in albümünün yakın zamanda yayınlanacak olmasına daha şimdiden bile bayağı öfkeli. 2026'da bayağı fan kavgası göreceğimize ben çok eminim. Ayrıca Jisoo'nun solo kariyer yönetimi de hayranlarının eleştirdiği bir diğer noktaydı. Jisoo Ekim ayından beri TikTok hesabında hiçbir şey paylaşmamıştı. Fakat aylar sonra geçtiğimiz günlerde bir maskot karakterini tanıtan bir video paylaştı. Uzun zamandır yeni müzik veya projelerle ilgili güncelleme bekleyen hayranlar bu reklam kokan paylaşımın kendilerine haksızlık olduğunu söylediler. Jisoo'nun çok uzun zamandır hayranlarıyla samimi bir şekilde bağ kuramadığını yazmışlardı. Bu arada unutuyordum ama son günlerde eminim birçoğunuz bu fotoğrafı da görmüştür. Burada Lisa ve Frederick alışverişte görünüyor ve Frederick Lisa'yı öpüyor. Bazı insanlar bu fotoğrafın yapay zeka olduğunu söylüyor. Bazıları da kesinlikle orijinal bir fotoğraf olduğunu söylüyorlar. Bundan dolayı sizin de fikirlerinizi merak ediyorum. Sanki çok gerçek gibi. Araştırmalarımda da çok büyük bir kitle bunun gerçek olduğunu yazmıştı ama bilemiyorum da yani. Bir de bu fotoğraf var. Lisa turnelerinde ara verdikleri bir dönemde Tayland'a gitti ve orada ailesi ve arkadaşlarıyla vakit geçirdi. İşte o dönem arkadaşlarıyla alışverişe çıktıkları görüntüler internete sızdı ve birçok kişi Lisa'nın yanındaki çocukla ilişkisi olduğunu iddia etti. Ben size olayın doğrusunu anlatayım. Bu çocuk aslında bir oyuncu, şarkıcı ve model ve adı da Blue. Aslında başka adı da vardı da hem çok uzundu hem de telaffuz edemiyorum. O yüzden Blue ismini kullanalım. İşte bu çocuk Lisa'nın aslında çok uzun zamandır arkadaşı, yani sevgili falan değiller. Şimdi biraz da son zamanlarda grup üyeleriyle ilgili ortaya çıkan güzel haberlerden konuşalım. İlk olarak Jennie'nin 2026 yılında İspanya'da düzenlenecek Met Cool Festivali'nde sahne alacağı açıklandı. Böylece Jennie, Met Cool Festivali'nin ana sahnesine yer alacak olan tek K-pop sanatçısı olarak tarihe geçti. Rose'nin Apathy şarkısı ise Spotify'ın 2025 verilerine göre dünya genelinde en çok dinlenen K-pop şarkısı oldu. Yani bu gerçekten çok hak edilmiş bir rekordu. Son olarak Jisoo'nun ablasının yakın zamanda bir röportajı yayınlandı. Ondan da bahsetmek istiyorum. Yani gerçekten aşırı sevimli ve tatlı bir kadın. Kim
Kim Jeon yani Jisoo'nun ablası röportaj sırasında Korean Air'de kabin görevlisi olarak ve bir telekom şirketinde müşteri hizmetleri temsilcisi olarak çalıştığını, hatta güler yüzlülük alanında birincilik ödülü aldığını söyledi. Şu anda influencer olarak yoluna devam eden ablası satış alanında daha da gelişmek istediğini ve rekabetçi bir ruha sahip olduğunu vurguladı. Bu açıklamalar Kim Jeon'un yalnızca Jisoo'nun ablası kimliğiyle değil, kendi kariyer hedefleriyle de öne çıkmak istediğini gösterdi. Bugünlük videonun sonuna geldik. Umarım sevmişsinizdir. Bildiğiniz gibi 2025 yılının sonuna geldik ve ben de bir 2025 özet videosu yapmak istiyorum. Bundan dolayı bu yıl sizin aklınızda kalan K-pop haberlerini yorumlara yazarsanız bana baya yardımcı olursunuz. Şimdiden yardımlarınız için çok teşekkür ederim. Hepinize kocaman sarılıyorum. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.